Ayın malzemesi pancar. Ispanakgillerden olan pancar hem yapraklarıyla hem de köküyle birlikte tüketilebilen şekerli tadı, topraksı lezzet tonlarıyla beraber inanılmaz lezzetli bir sebze. Pancarların kök kısmı ufaktan büyüğe doğru gidebilir ama böyle 25-30 santimetreye kadar böyle uzayabilen, büyüyebilen türleri de var. Ülkemizde genelde iki tür pancar üretiliyor. Birincisi beyaz dediğimiz şeker pancarı, diğeri de kırmızı dediğimiz sürekli turşularda kullanılan kırmızı pancar. Maalesef tam olarak değerini veremiyoruz pancarın. Bugün sizlerle birazcık buna değineceğiz. Bir şey daha rica edeceğim. Özellikle pazarcılardan. Lütfen pancarların saplarını kesmeyin. Pancarın ana vatanı aslında bizim bulunduğumuz topraklar. Akdeniz Havzası, Orta Asya, Hindistan, Ege kıyıları. Yani şöyle güzel bir çanak var orada. Oradan çıkıyor. Ama tüketimi şu an nerede? Birazcık daha kuzeye doğru kaymış vaziyette, daha soğuk yerler. Çünkü pancar üretildikten sonra aslında saklanabilmesi kolay. Uzun süre dayanabilen bir kök olduğu için Rusya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve hatta Amerika'da en çok tüketilen sebzeler arasında. Özellikle yurt dışındaki çeşitlerine bakacak olursak turuncusu, pembesi, kırmızısı, içi alacalısı, siyah her rengi var ama biz de maalesef bunları üretmiyoruz ya da çok az üretiyoruz. Buradan üreticilere de sesleneyim. Lütfen artık bizler de farklı renklerde ve çeşitlerde pancar üretelim ve onların da tadına bakabilelim. Pancar %88 su oranı ve %1 yağ oranı ile birlikte sağlıklı ve düşük kalorili bir sebze. Size son olarak bir bilgi daha vereyim. Pancarın içermiş olduğu betanin malzemesi gıda sanayinde kırmızı rengi yapmak için kullanılan, yani gıda boyalarında kırmızı rengi yapmak için kullanılan temel madde. Öncelikle pancara yakışan sebzeler ve meyveler: yaban mersini, elma, havuç, kereviz, patates, patlıcan, soğan, sarımsak ve salatalık. Pancarla birlikte gidecek olan baharatlara, taze baharatlara ve kuru yemişlere bakacak olursak da özellikle taze nane, dereotu, kekik ve kimyonu ilk sıraya alabiliriz. Kuru yemişlerde de cevizden, bademden ve hatta kestaneden bahsedebiliriz. Son olarak pancarla birlikte giden protein kaynaklarına ve diğer malzemelere bakalım. Özellikle yağlı peynirler, başta keçi peyniri, sonrasında hellim peyniri, cheddar peyniri. Bunlarla tadı inanılmaz uyumlu. Kremayla şahane bir uyumu var. Baklagillerden nohutla zaten birçok yerde artık pancarlı humusa rastlayabiliyoruz. Bugün merak etmeyin, pancarlı humus yapmıyoruz. Yumurtayla muazzam uyumlu ve son olarak çikolatayla ve ayrı bir kategori olarak ele alabileceğimiz bütün mantarlarla da inanılmaz güzel bir uyumu var. Bugün pancarla neler yapıyoruz? Öncelikle bir pancarlı lavaş yapmayı göstereceğim. Sonrasında onunla birlikte bir quesadilla yapacağız. Erimiş peynirlerle beraber pancarın tatlılığını da aldığımız şahane bir yemek olacak. Devamında bir tuzlu tart tatin yapacağız. Hem de pancarlı, soğanlı, üzerlerinde keçi peyniriyle beraber altta çıtır milföy hamuru. Daha şimdiden ağzım sulanıyor. Devamında bir musakka yapacağız. Evet, patlıcanlı patatesli, birazcık daha komşunun musakkasına yakın yapacağız. Ama içerisinde kıyma yerine pancarı kullandığımız, mantarla birlikte harmanladığımız bir harcı olacak. Ve son olarak pancar dedik, şekerli dedik, şekerli tadı var dedik, rengi kullanılıyor dedik gıda sektöründe. Gelin o zaman içerisinde bir gıda boyası kullanmadan kırmızı kadife, yani red velvet kek nasıl yapılır? Bir de onu göstereceğim sizlere. Üzerine çok basit bir sos göstereceğim. Öyle çok fazla tereyağı içermeyen, labneli, hafif kremalı, pudra şekerli, basit sunumuyla güzel de bir kek yapacağız. Daha ne olsun. Zaten içeride de bol bol konuşacağız. Bu tarifleri nasıl hazırlıyorum? Bu tarifleri hazırlanırken nelere dikkat ediyorum? Bunlardan da bahsedeceğim. Lavaşla başlayalım. Pancar lavaşı yapmak çok kolay. Sadece pancara, suya, una ve tuza ihtiyacımız var. Öncesinde pancarımızı soyuyoruz. Pancarı soyduk ve şimdi rendenin ince tarafıyla rendeliyoruz. Pancarları gördüğünüz gibi ufak ufak rendeledik çünkü aslında suyuna da ihtiyacımız var. Şimdi ellerimi yıkayıp geliyorum. Hamur için karıştırma kasesine unumuzu alıyoruz. Pancarın büyüklüğüne göre un miktarı biraz azalıp çoğalabilir. Aslında pancarla biz suyu ayarlıyoruz. Sonrasında hamurun kuruluğuna göre de ekstra su ekleyeceğim. Tabii benim tam olarak kullandığım ölçüyü de aşağıda bulabilirsiniz. Tuzumuzu atalım içerisine ve rendelenmiş pancarlar içeri. Şimdi çalışmaya başlayacağız. Hamur toparlanmaya başlayınca kıvamına göre su ekleyeceğim.
Tam burada size kıvamı göstermek istiyorum. Az önce rendelediğimiz pancarlar dışından unla kaplandılar. Bu da demek oluyor ki artık suyu ekleyip yavaş yavaş hamuru birleştirmeye başlayabiliriz. Hamurumuz toparlandı, bir kıvamına bakalım. Yalnız rengi mükemmel. Hafiften elimle de toparlayacağım. Sonrasında hamurumuzu böyle bir yarım saat dinlendirelim. Açıp pişireceğiz. Ne yapacağız? Açıp pişireceğiz. Hamurum dinlendi. Şimdi üzerine açalım. Şuna bakar mısınız? 6 parçaya bölelim. Parçaları tekrar yuvarlıyorum. Birer beze haline getiriyorum. Kurumasınlar diye tabii ki üzerlerine birazcık unluyoruz. Ve şimdi bir merdane yardımıyla açacağım. Ara ara hafif unlayarak lavaşımı açtım. Gördüğünüz gibi fazla unu da silkeleyelim. Ve kurumasınlar diye şöyle bir temiz beze alalım. Burada beklesinler. Lavaşları pişirmek için evdeki en büyük tavayı ısıtabilirsiniz ya da böyle geniş tabanlı bir tencere de olabilir. Yağsız pişireceğim ama dilerseniz hafifçe yağlayarak da pişirebilirsiniz. Her yüzeyini yaklaşık 2,5 dakika kadar pişireceğim şimdi. Her iki yüzeyini de pişirdik. Gördüğünüz gibi böyle hafiften koyulaşmaları gördük. İçerisinde hava kabarcığı da oluştu. Hamurun kuruduğunu gördüğünüz zaman lavaşınız tamam demektir. Tabii ki ne yapıyoruz? Lavaşınız kurumasın diye yine bir bezin içerisinde saklıyoruz. Şimdi geri kalanları da pişirelim. Gördüğünüz gibi lavaşlarımız hazır. Bunları doğruca bütün dürümlerinizde kullanabilirsiniz ya da lavaşı neyle yemeyi seviyorsanız ama böyle sıcakken içerisine peynir koyup da yiyebilirsiniz. Ben de oradan esinlenip birazcık böyle Meksika dokunuşlu bir quesadilla yapacağım ki quesadilla videomu izlemediyseniz ona da buradan gidebilirsiniz. Yapacağımız şey çok basit. Quesadilla neydi? İçerisinde peynir olması gereken bir şeydi. O yüzden benim de burada 2 çeşit peynirim var. Pancara yakışan tadıyla cheddar kullanacağım. Ve hafiften böyle uzamasını görmek için de tabii ki kaşar peyniri. Mısır ekliyorum birazcık içerisine. Ve birazcık da acılık. Jalapeno turşusu. Tavayı çok hafif yağlıyorum bu sefer. Azıcık dışını da kızartmak istiyorum ama çok fazla değil. Biraz yağlıyorum. Katlıyoruz. Peynirle birazcık da boşluk bıraktık. Yerleştiriyoruz. Şimdi bir tane daha yapalım. Bir tavada 2 tane pişiririz. Geri kalanını sonra yeriz. Çevirdikten sonra da böyle kuruyan yerler görürseniz onları da hafiften fırçayla yağlayabilirsiniz ki şöyle parlak parlak olsun, hafiften dışı çıtırdasın. Of, elimde. Ateş ediyorum. Altını da kapattım. Şöyle dilimleyelim. Efsane böyle peynirli, pancarlı, böyle hafif içeride inanılmaz böyle keskin kokularla tatlı kokular birleşmiş vaziyette. Şimdi keselim. Tabii ki tadına bakacağız. Of. Lavaşa laf yok valla. Lavaş 10 numara. Pancarlı lavaş nasıl oluyor derseniz hafif daha tatlı olmuş. Ve o pancarın o keskin tadı tamamıyla uçmuş gitmiş. Çünkü tavada pişirirken o epey buharlaştı. Eğer ki o pancarın toprak tadından hoşlanmıyorsanız bu tarz pişirmeler tam size göre. Ve bu tarz renkli lavaşlar normalde birazcık daha pahalıya satılıyor ama evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Hem de daha besleyici oldu. Daha az un var içerisinde. Yoğun miktarda sebzeyle bütünleşti ve benim gibi güzel bir quesadilla yaparsanız içerisinden gelen o tuzlu peynirlerle beraber pancarın tatlılığı birleştiğinde ve birazcık da acı eklerseniz muhteşem bir kombinasyon. Sıra geldi pancardan tartaten yapmaya. Tabii ki öncesinde pancarlarımızı pişirmemiz gerekiyor ama bu sefer pancarları fırında pişireceğiz. Pancarlarımı bir alüminyum folyonun üzerine yerleştirdim. Yanlarına birer diş sarımsak bırakalım. Burada pancara güzel bir aroma vermeye çalışıyoruz. Çünkü sarıp pişireceğimiz için aromalar da oradan içeriye geçecekler. Tabii ki tuzluyoruz. Tuz aslında burada pancarı tuzlamak için değil, içindeki suyun dışarıya doğru hareket etmesini sağlamak için. Yani tuz dışındaki kabuğu yumuşatacak. Böylelikle içi daha kolay pişebilecek. Karabiber ekliyorum. Yanlarına yine aromatik, taze kekik, kuru kekik de koyabilirsiniz. Ama artık taze kekik her yerde hem de daha ucuza satılıyor. Ve zeytinyağı. Bakın bütün malzeme alta doğru toplandı. Zeytinyağıyla da kaplandı. Şuradan herhangi bir fırın kabı alın ve içerisine dizin.
Fırın 200 derecede. Burada fana falan ihtiyacımız yok. Bir şey kabartmıyoruz. Herhangi bir şeyimiz yok. Sıcaklığa ihtiyacımız var. 200-210 gayet güzeldir. Yaklaşık olarak pancarın boyutuna göre 45 dakika ile 1 saat 15 dakika arasında pişer. Ara ara dışından kontrol edeceğiz. Yumuşayınca çıkartıyorum. Tartate'nin mis gibi kokan sarımsak kekik kokulu pancarları çıktı. Şimdi fırına girebilir bir tavaya ihtiyacımız var. Eğer ki fırına girebilir bir tavanız yoksa bundan sonraki işlemleri tavada yapın. Ondan sonra bir tepsiye dizin. Tavamıza birazcık tereyağı atıyoruz. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar. Bir parça kekik, altını açalım ve bir tane piyaz doğranmış kırmızı soğan. Bir diş de sarımsağımız var. Ve biraz da tuz atıp bunları yumuşatacağız. Tuzumuzu da attık. Yumuşat. Yumuşar mısın? Soğanlar yumuşamaya başladılar. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı dolusu toz şeker ekliyorum. Birazcık daha şekerli, tuzlu tatların damakta birleşmesini istiyoruz. O nedenle hem de karamelizasyona yardımcı olacak. O yüzden şeker de ekledik. Soğanlar yumuşadılar. Kenarlarda şekerin karamelize olduğunu gördük. Ocaktan alıyoruz pancarların yanına. Şimdi pancarlarımızı kesip bunun üzerine dizeceğiz. Adeta böyle bir elma dilim gibi. Şimdi pancarın tabanını kesiyoruz. Kabuklarını soymayacağım. Kabuklar gayet güzel piştiler. Fırına girecekleri zaman da üzerleri çıtır çıtır olacak. O nedenle kabukları soymuyoruz. Ama fırına atmadan önce güzelce yıkamayı unutmayın. Onu söylemediysem aklınızda bulunsun. Dilimleyelim. Evet, şimdi pancarlarımızı bir elma dilim dizermiş gibi tavamıza dizeceğiz. Hafiften üst üste gelsinler, biraz yüksek olsunlar. Şimdi ortadan birazcık daha sıkıştırıyorum, daha ince kestiğim dilimlerle. Şimdi kalan parçaları da tam ortaya doğru bastıracağız ki her yeri böyle kenara doğru itebilsin. Bu kenara doğru itme hareketidir. Mutfaklarda herkes bilir bunu. Hafifçe bastırıyoruz, iyice tabana otursun. Ellerimi yıkayıp geliyorum milföyle. 4 parça milföyüm var. Milföyünüz yoksa daha önceden kalmış olan tuzlu tart hamurlarıyla yapabilirsiniz. Ya da doğrudan bir güzel tuzlu tart hamuru yaparak da üzerini kapatabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ama şu anda pratik olarak uygulamak istiyorum. Şöyle 4 milföyü mutfaklardaki en önemli terim olan yumruklama tekniğiyle birleştiriyoruz. Bakın burada yumruğun açısı önemlidir. Tam birleşecek. Arkadan da sağlamasını yaptık mı tamamdır. Çok hafif unlayalım. Birleştirmeden önce unlarsanız oradan açılır, aklınızda bulunsun. Merdane ile birazcık genişletiyoruz hamurlarımızı. Çok fazla inceltmiyoruz ama. Şimdi hafiften pancarlarımızı tuzlayalım. Karabiber geçelim. Hamuru yerleştiriyoruz. Şöyle kenarları içeri doğru ittiriyoruz. Sanki pancarları hafiften hapsediyormuşuz gibi. Şimdi altta tabii ki bir buharlaşma olacak. Hamuru bir anda kaldırmasın diye de ufak delikler açıyoruz. Biraz da tereyağı. Ne gezdin bugün stüdyoda? Sağdan sola, soldan sağa. 10.000 adım atmış mısın? Geçmişimdir. Ben genelde bir çekimde 10.000 adım atıyorum. Burada aşağı yukarı 4 tarifi olduğuna göre 40.000. gün sonunda hadi 25.000'e bağlayalım. Fırın 200 derece. Fanlı, alt üst. Klasik. Fırına. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Böyle bir şey yok. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Bunu sıcakken ters çevirmek gerekiyor. Büyük bir tabak alacağım. Tavamızı kapatalım. 1, 2, 3. Yalnız çıtır çıtır hamur. Özellikle böyle pancarın doğrudan tadını almak istediğiniz lezzetlerde ben pancarı ılık ya da hafiften böyle soğuğa yakın tercih ediyorum. O doğal tadını daha iyi alabiliyoruz. O yüzden şimdi biraz dinlensin. Peynirlerini ekleyip tadına bakarız. Hamur çıtır çıtır, gayet güzel. Peynirini koyduk. Birazcık da zeytinyağı gezdirdim üzerine. Taze kekle beraber ve tadına bakalım. Şunun altına bakar mısınız? Öncelikle bunu sofraya mutlaka böyle bir başlangıç olarak getirebilirsiniz. Böyle güzel bir akşamda bir
peynir tabağının yanında sunabilirsiniz. Özellikle keçi peyniri koydum ben üzerine. Tuzlu ve yağlı peynirlerle beraber fırında pişmiş, böyle sarımsak içerisine işlemiş. Pancarın uyumu mükemmel olmuş ama o karamelize ettiğimiz soğanlarla beraber dokusu ve tadı bambaşka bir noktaya çıkmış. Bütün baharatlar böyle içeride geziniyor ve çıtır milföyle de o kıtırtı hissiyle çok güzel bir tarif oldu. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Özellikle pancara karşı ön yargınız varsa bunu yapın. Ben hamuruyla uğraşamam diyorsanız eğer, tamam, tartatan yapmayabilirsiniz. Aynı şekilde karamelize soğanla birlikte fırında pişmiş pancarı birleştirin, hafiften soğutun. Üzerine keçi peyniri, birazcık da limon suyu sıkarak güzel bir salata haline de getirebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Hadi musakkaya geçelim. Muazzam bir musakka. Tabanında kızarmış patates, kızarmış patlıcan, böyle kat kat soslu olacak. Normalde kıyma sosla derdim. İşte birazcık ayın malzemesi yemeklerini tasarlarken farklı düşünmek gerekiyor. Genelde bizler sebzeleri hep etlerin yanında hayal ediyoruz. Oysa ki sebzelerin hepsi kendi başlarına lezzeti olan, kendilerinin de başrolde olabileceği yemeklere sahip olmalılar. Hatta bazı yarışmalarda ya da genç şefler arasında da genelde sebzeyi yemek olarak kullan dediğimiz zaman birazcık bocalamalar olabiliyor. Çünkü onun tek başına yenilen, tek başına önemli hale gelen bir yiyecek olduğunu pek farkına varamıyorlar. Ben de aslında bu bilince ulaşmanızı sağlamak istiyorum. Şu anda yapacağım şey ise kıyma yerine pancarı kullanmak, birazcık mantar kullanmak. Yine bir kıymalı sosmuş gibi lezzetini vermek ve hiçbir lezzet kaybı yaşamadan, görsel kaybı yaşamadan şahane bir yemek yapmak. Genelde de ayın malzemesi yemeklerini tasarlarken böyle düşünüyorum. Çünkü bana sürekli şeyi soruyorsunuz. Şefim, yanına tavuk da gitmez mi? Et de gitmez mi? Evet, gider ama o zaman bir anda yemek et yemeği ya da tavuk yemeği oluyor. Yani bir patlıcan yemeği, bir pancar yemeği, bir kereviz yemeği olmuyor. Aklınızda bulunsun. Bazen et de kullanıyorum ama genellikle eti yanda tutuyorum. Yine ana ürün olarak ayın malzemesi neyse onu kullanıyorum. Lafı uzatmadan pancarı soyarak devam edeyim. Bu sefer çiğden kullanacağız. Yalnız şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Bakıyoruz. Teşekkürler Mete Bey. Bu arada fark ettiyseniz sabahtan beri pancarla uğraşıyorum. Ellerimde de pek renk kalmıyor. Acaba neden? Sırrımı videonun sonunda açıklayacağım. Hafif heyecanlıyım da. Yine bıçağımızla geldik. Ha, bu bıçak nedir diye merak ediyorsanız onun da videosu tam olarak şurada. Artık bizimle kendisi. Ona bir isim verdim. Adı Kong. Pancarlarımı ufak küpler haline doğradım. Şimdi ocağa geçeceğiz. Biraz zeytinyağıyla soğan, sarımsak, pancar ve yine küp doğramış olduğum mantarlarla birlikte soteleyeceğiz. Üzerine domates püresi, birazcık su, tuz, karabiber, kekikle beraber adeta bir kıymalı sosmuş gibi pişireceğiz. Sonrasında da önceden kızartmış olduğum patlıcan ve patatesle birleştireceğim. Tabii şimdi bir de beşamel yapacağız. Beşamel için kabımızı aldık. Sos ufaktan tıkır diyor. Biz de beşameli hazırlayalım. 2 yemek kaşığı tereyağım var. 1,5 yemek kaşığı da unum var. Şimdi ikisini birlikte kavuracağım. Unun kokusu geldi ama yandan gelen pancar koku çok acayip. Şimdi yavaş yavaş soğuk su ekliyoruz içerisine. Koyulaştıkça su eklemeye devam. Beşamelimizin sütünü ekledik, hafiften koyulaşıyor. Son olarak birazcık tuz, karabiber ve muskat rendesiyle beşamel de tamam, birleştirelim. Yalnız sos bayağı böyle ekmek arasına konulup yenilir. Bir fırın kabımız var. Herhangi bir fırın kabını kullanabilirsiniz. Tabanına patates diziyoruz ama ben öncesinde şu patatesler de biraz yapışabilsinler diye tabana da beşamel koymaya bayılıyorum. Sonuç olarak benim usulüm. Patatesleri dizelim. Şimdi sostan koyuyoruz. Bir sırada patlıcan dizelim. Şimdi tekrar sostan koyuyoruz. Evet, son olarak da üzerine birazcık kaşar peyniri koyduk.
Doğruca 200 derecelik fırına gidiyoruz. Üzeri kızaracak. Zaten her şey pişti. Neredeyse hazır. Ve musakkamız da hazır. Oh, kokuyu keşke duyabilseniz. Düşme, düşme. Adam magazin kameramanı gibi ya. Geri geri gidiyor. Birazdan soğusun yiyeceğiz, tamam, panik yok. Azıcık dinlensin ama. Böyle katmanlar olağanüstü. Mete, senin için tadına bakıyorum. O kadar heyecanlandım. Yumuşacık. İnanılmaz da sıcak olduğunu biliyorum ama bakalım. Ben bunun her katına keşke peynir koysaymışım. Böyle bir erimiş peynir istiyor içinden ama kesinlikle kıymayı aramıyorsunuz, onu söyleyeyim. Böyle doğrudan o pancardan gelen toprak tat, mantardan gelen umami ile bir çakıyor ağzınızın içerisinde ve kızarmış patlıcanın o böyle ağzı sulandıran yapısı ve tabii ki kızarmış patatesin de yumuşacık her damak tadına hitap eden yapısıyla beşamel hepsini bağlamış. İşte ortaya bu çıkmış. Yani ben et yemiyorum diyenler, vejeteryanım diyenler, bu tarif tam sizlik. Çok çok güzel. Sıra geldi Red Velvet keke. Rengini doğrudan pancardan vereceğiz. Tabii ki öncesinde yine pancarları pişirmek gerekiyor. Ben aynı tart tatininde yaptığımız gibi pancarları folyolayıp fırına atacağım ama bu sefer yanlarına tabii ki tuz, karabiber vesaire yok. Doğrudan pancarları atacağım. Ama dilerseniz bu tarifte pancarlarınızı bütün olarak haşlayabilir, soyabilir, süzdürüp öyle kullanabilirsiniz. Çünkü burada aslında amaçladığımız şey rengin dışarı çıkmasıyla beraber aslında nemi de birazcık olsun kaybetmek. Ama ben fırında yapmayı tercih ediyorum. Yine bir fırın kabı. Fırın 200 derecede. Bu boy 45 dakika sonra hazır olur. Evet. Pancarlarınız şöyle dıştan tabii ki dikkatli olun. Sıktığınızda hafiften yumuşadılarsa tamam demektir. Bir yarım saat dinlendireceğiz, sonra soyup robottan geçireceğiz. Şimdi artık dokunulabilir seviyeye gelmiş ki hala çok sıcak, dikkatli olun. Yavaşça açıyoruz. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Bir peçete alın sıcaklığını tutmak için. Hoppa. Dilerseniz bıçakla şöyle kolayca soyabilirsiniz. Bakın zaten üstündeki kabuğu çok kolay şekilde gelecektir. Ya da şöyle peçeteyle ovalayın. Evet, böyle kök kısmını da çıkartıyoruz bir bıçak yardımıyla. Baktık etrafında hiçbir şey yok, gayet parlak, pürüzsüz pancarımız hazır. Daha fazla yanmadan diğerini temizleyeyim. Sıcağı sıcağına pancarlarımızı hemen robotumuza koyalım. Zaten kolaylıkla kesiliyorlar. Birazcık ufaltalım. Hazır mıyız? Evet, bakalım. Ufaldıysa diğerlerini de içerisine ekleyeceğim. Çünkü epey kolay bir püre oluyor. Gördüğünüz gibi hemen aşağı gittiler. Şimdi bunu da ekliyorum. Küçük parçalar halinde. Yalnız helva gibi kesiliyor ya. Çok güzel. Evet, bakalım. Kek yaptığımıza göre neyle başlıyoruz? Yumurta ve toz şekeri çırpıyoruz. Artık dökmüş de bulundum. Ne yapıyoruz? Yumurta ve şekeri çırpıyoruz. Şeker, yumurta ve yağ güzelce karıştılar. Şeker eridi ve artık sıra pancarda. Şimdi pancarımız hala biraz ılık olduğu için bir anda hepsini eklemiyoruz. Azar azar ekleyip karıştıracağız. Şimdi rengin güzelliğine bakın. Pancar püresi de karıştı. Şimdi sıra geldi kuru malzemeye. Unumuz var. Vanilin ve kabartma tozunu eleyerek ekliyorum içerisine.
Kekimin harcı hazır. Fırın kabımı klasik olarak yağladım, unladım, fazla unu silkeledim. Şimdi kekimizi koyacağız. 180 derecelik alt üst fanlı fırında yaklaşık yarım saat pişirip hazır hale getireceğiz. Kekimiz 30 değil, tam 40 dakikada pişti. Çünkü içerisi epey nemliydi. Arada kontrol ettim. Şimdi size de göstereceğim. Yalnız rengi muhteşem oldu. Şöyle bıçakla kontrol edelim. Of, çok yumuşak bir kek. Evet, tertemiz çıktı. Tabii ki şu anda kekin birazcık soğuması lazım. Sonra kremayı yapacağız. Kekimiz tamamen oda sıcaklığına geldi. Şimdi üzerindeki sosu yapabiliriz. Krema, pudra şekeri ve labne. Öncelikle krema ile pudra şekerini iyice köpürtüyoruz. Sonra labneyi de içerisine yedirip üzerine süreceğiz. Sıra geldi tatlımızı kesmeye. Bir 2 saat buzdolabında dinlendirirseniz evet üzerindeki krema birazcık daha donabilir ama biz tereyağı bazlı bir krema yapmadığımız için öyle sert bir katman hiçbir zaman oluşmayacak. Siz derseniz ki benim kekimin üzerinde böyle taş gibi bir katman dursun. O zaman benim koyduğum labne miktarını çıkartıp onun yerine tereyağı koyarsanız öyle bir katman elde edersiniz ama ben tatlılarda doğrudan tereyağını ısırmayı pek sevmiyorum. O buttercream dedikleri dişe değen tereyağından pek hoşlanmıyorum. O nedenle böyle daha hafif olsun. Hafif de yumuşak olması benim için gayet iyi. Yalnız içi böyle yumuşacık. Üstte gördüğünüz gibi yaptığımız krema da şahane duruyor. Şimdi içerisindeki renk farklılığının neden olduğunu anlatacağım size. Biz 2 tane büyük pancar kullanmamıza rağmen ne dedim? %88'i sudan oluşan bir sebzeden bahsediyoruz. Yani o minnacık betanin malzemesi bu 2 tane pancarda çok fazla yok. Zaten içerisinde olan betaninler de kenarlarda kabardıkça dışa doğru gitmişler. Şurada dışta kırmızılığı görebiliyoruz. İçi tamamen pancarın kendi pişmiş rengi. Tabii ki tadına bakacağız. Of. Kıvam var, yıkılıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bunun içerisine bitter çikolata koyunca yiyebileceğiniz en yumuşak brownie. Bu yumuşaklıkta damakta bu kadar kaliteli his bırakan bir kek yedim mi hatırlamıyorum, ne yalan söyleyeyim. Yani pancarın vermiş olduğu nem, vanilya, üstüne koymuş olduğumuz bu kremalı labneli sosla beraber çok üst seviye olmuş. Rengi kırmızı değil ama kadife hissiyatı tam ayarında. Muhteşem bir tatlı. Bunu mutlaka deneyin. Yalnız var ya, bunun mükemmel olmuş. Kayıtta mıyız? Evet. Abi yalnız tatlı o kadar güzel ki bir şey yapamadım, final yapamadım ama bir saniye dedim. Gerçekten tatlı ilenin mükemmel. Ayın malzemesi pancarın. Başından girdik, sonundan çıktık. İnanılmaz güzel 4 tarif verdim sizlere. Hepsini deneyin. Bakın bu sefer birini deneyin falan demiyorum. Gidin pancar alın, bir gün birini deneyin, diğer gün başka bir tane deneyin. Tatlıyı haftada bir yapın, yiyin. Öyle güzel. Bir sonraki ayın malzemesi hangi sebze? Hadi tahminlerinizi yorumlara bırakın. Tabii ki buraya geldiğiniz beğenmeyi, abone olmayı, zile basmayı da artık bunu söylemeye yoruldum ama lütfen yapın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Son lokmamı yer kaçarım. Yakalandık. Hocam bugün hep gizli çekim günüm ya. Evet arkadaşlar, tam söyleyecektim, unuttum çünkü. Limonluyorum ellerimi aralarda. Evet mükemmel çıkarmıyor ama en azından elimde kalmasını engelliyor. Daha sonrasında sıcak suyla da yıkadığım zaman pancar rengi çıkacaktır.